Bu derinlemesine dalışımızda spot ışıklarını modern kablosuz dünyamızın temelini atan birine çeviriyoruz. Heinrich Hertz. Ama işin ilginç yanı kendi keşfinin o muazzam potansiyelini pek de görememiş bir fizik dehası. Evet, evet. Elimizdeki kaynaklar onun kısa ama yani gerçekten göz kamaştırıcı kariyerini anlatıyor. Görünmez dalgaların nasıl görünür kıldığını ve bilim tarihindeki o büyüleyici ironiyi. O ironik kısmı önemli, evet. Hertz, James Clerk Maxwell'in teorisini ispatlayarak 19. yüzyıl fiziğini zirveye taşıyor ama aynı zamanda farkında bile olmadan yepyeni bir fizik devriminin, kuantum çağının kapısını aralayan bir şeyi keşfediyor. Aynen öyle. Hertz'in hikayesi hani bilimin nasıl ilerlediğinin müthiş bir örneği aslında. Hı hı. Bir yandan Maxwell'in o elektromanyetik dalgalarını laboratuvarda kanıtlıyor, klasik fiziğin zaferini ilan ediyor sanki, diğer yandan da fotoelektrik etki dediğimiz bir şeyle karşılaşıyor. O dönem açıklayamadığı bir şey, Evet, açıklayamıyor ama ileride fiziği kökünden sarsacak bir göriplik bu. İşte bu çelişkili mirası ve bugünün teknolojisine etkilerini inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. peki Hertz'in bu noktaya getiren yol nasıl başlıyor? Sadece bir teorisyen miydi? Yoksa kaynaklar Hamburg'daki o kültürlü ortamını, dil yeteneğini falan vurguluyor. Arapça, Sanskritçe, bayağı donanımlı. Evet, genç yaşta alet yapma becerisi de varmış. Mühendislikten fiziğe geçmesi de bence önemli. Evet, o ilginç bir detay. Ona hem pratik hem de teorik bir bakış açısı kazandırmış olmalı. Sonra Berlin'de Helmholtz ve Kirchhoff gibi devlerin yanında yetişmesi. Bu çok kritik. Özellikle Helmholtz'un rolü, değil mi? Kesinlikle. Helmholtz, Maxwell teorisini Almanya'da tanıtan kişi ama kendisi de eski uzaktan etki fikrinden tam kopamamış. Hani arada bir şey olmadan nesneler birbirini nasıl etkiler diye düşünüyor hala. Anladım. Belki de Hertz'e bu görevi vererek kendi şüphelerini... Muhtemelen evet, kendi şüphelerini gidermek istedi. Ama Hertz'in sonuçları çok netti. Maxwell haklıydı, dalgalar vardı ve boşlukta yayılıyordu. Helmholtz'un bu yönlendirmesiyle Hertz işe koyuluyor o zaman. Maxwell'in o soyut denklemlerini laboratuvarda ete kemiğe büründürme işi. Peki nasıl bir düzenek kurdu bu görünmez dalgaları yakalamak için? Karlsruhe'deki çalışmaları sırasında 1886-1889 arası aslında başka bir deney için kullandığı Riss spiralleri var. Basit indüksiyon bobinleri bunlar. Hı hı. Onlarla uğraşırken tesadüfen bir kıvılcım görüyor uzakta. İşte o kıvılcım fitili ateşliyor. Vay, tamamen tesadüf yani. Gibi evet. Düzeni de şaşırtıcı derecede basit aslında. Bir verici, yüksek voltaj üreten bir Ruhkorff bobini ve bir kıvılcım aralığı. Bir de alıcı, üzerinde minicik bir kıvılcımı aralığı olan basit bir tel halka. Sadece bir tel halka mı? Evet. Amaç şu, vericideki büyük kıvılcım Maxwell'ın dediği gibi dalgalar yaratacak ve bu dalgalar uzaktaki alıcı halkada küçük bir kıvılcım atlatacak. İnanılmaz. Yani bugünkü karmaşık alıcıların atası aslında ufacık bir kıvılcım aralığı olan basit bir tel miydi? O minik kıvılcımı gördüğünde. Aynen. Bütün kablosuz iletişim çağının perdesini aralamış oldu aslında. Ama sadece varlıklarını kanıtlamakla da kalmadı. Daha fazlası var yani. Tabii, bu dalgaların aynı ışık gibi davrandığını gösterdi, hızlarını ölçtü, duran dalgalar falan kullanarak ışık hızına çok yakın buldu. Bu çok büyük bir bulgu. Kesinlikle. Elektromanyetizma ile ışığın aynı şeyin farklı yüzleri olduğunun kanıtıydı bu. Sonra metal levhalarla yansıttı, büyük asfalt prizmalarla kırdı. Vay canına, prizma bile kullanmış. Evet ve en önemlisi polarizasyon. Alıcıyı 90 derece döndürünce sinyalin kesildiğini gösterdi. Bu dalgaların ışık gibi enine olduğunu, yani titreşimlerin yayılma yönüne dik olduğunu kanıtladı. Adeta Maxwell teorisinin bir resmini çizdi Hertz. Tamam, Maxwell'in teorisini kusursuzca resmettiğini düşünüyor Hertz. Ama sonra deneylerinin bir köşesinde ileride bu resmi yırtıp atacak bir ipucuyla karşılaşıyor. Fotoelektrik etki. Bu nasıl oldu peki? İşte tam burada işler ilginçleşiyor. Hertz farkında olmadan kendi kanıtladığı dünyanın temellerini sarsacak bir şey buluyor. 1887'de alıcıdaki o minicik kıvılcımı daha iyi görmeye çalışırken bir tuhaflık fark ediyor. Nasıl bir tuhaflık? Vericiden gelen ışık
Özellikle de mor ötesi yani UV ışık alıcıdaki kıvılcımı kolaylaştırıyor. Daha rahat atlıyor kıvılcım. Yani ışık metalden elektron koparıyordu. İşte buna fotoelektrik etki diyoruz. Bunu fark edince ne yapmış? Üstüne gitmiş mi? Gitmiş tabii, titizlikle incelemiş. Camın UV ışığı engellediğini, kuvarsın geçirdiğini falan bulmuş. Yani suçlunun UV ışık olduğundan emin olmuş. Ama Ama nedenini tam açıklayamamış değil mi? evet, açıklayamamış. Çünkü bu gözlem onun daha yeni zaferle kanıtladığı klasik Maxwell teorisiyle çelişiyordu. Klasik teoriye göre kopan elektronların enerjisi ışığın parlaklığına yani yoğunluğuna bağlı olmalıydı. Mantıklı gibi duruyor aslında. Ama Hertz ve ondan sonraki deneyler gösterdi ki hayır, enerji ışığın rengine yani frekansına bağlıydı. İşte bu küçük anomali fiziğin bildiğimiz her şeyi sorgulayacağı bir devrimin ilk fısıltısıydı. Ama Hertz bunu duyamadı maalesef. Kim açıkladı peki bunu sonra? Bunu ancak yıllar sonra 1905'te Einstein açıkladı. Işığın foton denen enerji paketlerinden oluştuğunu öne sürerek E eşittir H formülüyle ve kuantum mekaniğinin temellerinden birine attı. İşte o trajik ironi dediğimiz şey bu galiba. Klasik fiziği taçlandıran adam, farkında olmadan onu yıkacak anahtarı buluyor. Ama sonuçlarını hiç göremiyor. Peki Hertz'in mirası bugün ne ifade ediyor bizim için? En bariz olanı tabii ki tüm kablosuz teknoloji. Radyo, TV, Wi-Fi, cep telefonlarımız. Hepsi Hertz'in laboratuvardaki o kıvılcımlarına dayanıyor. Kendisi hiçbir faydası yok demiş olsa da. Evet, o kısmı da ilginç. Hertz pratik uygulamasını görememiş ama Marconi gibi girişimciler hemen potansiyeli fark etmiş. Bu da saf bilimle Wissenschaft, teknolojik yenilik arasındaki o bazen ironik ilişkiyi gösteriyor. Başka ne var mirasında? Frekans birimine adının verilmesi Hertz. Hertz, kalıcı bir onur tabii. Bir de ölümünden sonra çıkan kitabındaki resim teorisi, Builder fikri var. Yani teorilerin gerçeğin modelleri, resimleri olduğu düşüncesi bilim felsefesini de etkilemiş. Gördüğünüz gibi Heinrich Hertz sadece radyo dalgalarını bulan kişi değil, parlak bir deneyci, Maxwell'in teorisine hayat veren bir ressam ve farkında olmadan yepyeni bir fizik anlayışının kapısını aralayan bir kâşif. Kesinlikle çalışmaları klasik fiziğin zirvesiydi ama aynı zamanda kuantum dünyasının anahtarını da içeriyordu. Onun hikayesi bize temel bilimsel merakın ne kadar öngörülemez ve dönüştürücü olabileceğini hatırlatıyor sanki. Aynen öyle. Bugün avucunuzda tuttuğunuz teknoloji, onun o görünmeyeni görme çabasının bir ürünü, saf bilginin peşinden gitmenin ve bazen en büyük devrimlerin en beklenmedik köşelerden çıkabileceğinin çok güzel bir kanıtı. Peki ya sizin için son bir düşünce bırakalım o zaman. Hertz, kendi dalgalarının dünyayı bu kadar değiştireceğini hayal bile edememişti. Bugün bize tamamen teorik, kullanışsız ya da sadece bilimsel bir gariplik gibi görünen hangi keşifler veya gözlemler, yarının dünyasını bizim aklımıza bile gelmeyecek şekillerde yeniden şekillendiriyor olabilir acaba?